Covid-19 aşıları. Hayatımıza girdiğinden beri yan etkileriyle ilgili o kadar çok şey duyduk ki neredeyse bitmeyen bir tartışma. Peki, bu iddiaların bilimsel tarafı ne diyor? Gelin, Doktor Osman Ertürk'ün analizleri üzerinden mRNA aşılarının ardındaki gerçeklere, bildirilen o yan etkilere hep birlikte bir bakalım. Şöyle bir düşünelim. Aşıdan sonra yaşadığımız her yeni ağrı, her sızı, hatta en ufak bir hastalık, bunların hepsi gerçekten aşının bir yan etkisi mi? Çünkü etrafımıza baktığımızda basit bir soğuk algınlığından tutun da maalesef kalp krizine kadar her şeyin bir şekilde aşıya bağlandığını duyuyoruz, görüyoruz. İşte şimdi bu yaygın kanıların bilimsel verilerle ne kadar uyuştuğuna bakacağız. Peki bu karmaşık konuyu nasıl ele alacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce büyük resme, yani sayılara bakacağız. Sonra kalp üzerindeki etkiler gibi çok konuşulan konulara gireceğiz. Gebelik, doğurganlık endişeleri var, onlara değineceğiz. Diğer nadir vakaları inceleyip en sonunda da bilimsel sürecin nasıl işlediğini konuşarak konuyu toparlayacağız. Evet, ilk bölümümüz rakamlar. Çünkü bu konuyu doğru bir zeminde konuşabilmek için önce sayılara bakmamız şart. Milyonlarca hatta milyarlarca doz aşıdan söz ediyoruz. Gelin o devasa tabloya bir göz atalım. Bakın, karşımızdaki ilk rakam gerçekten baş döndürücü. 1,5 milyar. Bu dünya çapında sadece Pfizer-BioNTech aşısını olan insan sayısı. Yaklaşık olarak tabii. Neden bu rakam bu kadar önemli? Çünkü herhangi bir yan etki oranını konuşurken işte bu devasa ölçek bizim başlangıç noktamız olmalı. Yani 1,5 milyarlık inanılmaz büyük bir gruptan bahsediyoruz. Peki bu kadar devasa bir sayıda aşı yapıldı da bildirilen yan etki oranı ne? İşte burası çok ilginç. Avrupa İlaç Ajansı'nın verilerine göre her 1000 dozda sadece 2 tane şüpheli yan etki bildirilmiş. Bakın şüpheli diyorum, altını çizerek söylüyorum çünkü bildirilen her olay kesinlikle aşıdan oldu demek değil. Sadece bir şüphe ve bildirim. Ve ajans tam da bu verilere bakarak diyor ki aşının sağladığı fayda potansiyel risklerinden kat be kat daha fazla. İyi de bu binde ikilik oranın içinde ne var diye baktığımızda aslında karşımıza çok tanıdık bir liste çıkıyor. Hani o bildiğimiz baş ağrısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi şeyler, yani vücudun bağışıklık sisteminin "hey ben çalışıyorum" deme şekli. Ve en önemlisi bunlar genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçip giden hafif reaksiyonlar. Evet, genel tabloyu gördük. Şimdi gelelim en çok konuşulan, en çok endişe yaratan konulardan birine. Aşının kalp üzerindeki etkileri, yani miyokardit ve perikardit meselesine. Şimdi bu konuyu konuşurken 2 tane tıbbi terim sürekli karşımıza çıkacak. O yüzden ne olduklarını bir netleştirelim. Miyokardit dediğimiz şey kalp kasının iltihaplanması, perikardit ise kalbi saran o dış zarın iltihaplanması. Bu kadar basit. Peki, bilimsel çalışmalar ne diyor bu konuda? Evet, aşıya bağlı bir miyokardit riski var. Bu doğru. Ama detaylar çok önemli. Birincisi, bu çok nadir bir durum. İkincisi, daha çok genç erkeklerde ve genellikle ikinci dozdan sonra görülüyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Vakaların çok büyük bir kısmı hafif geçiyor. Hastalar ortalama 3 günde taburcu oluyor ve 1 hafta içinde de genellikle tamamen iyileşmiş oluyorlar. Yani kalıcı bir hasar bırakma riski oldukça düşük. Kalp konusunu bir kenara bırakıp şimdi bir başka hassas ve çok önemli konuya geçelim. Gebelik ve doğurganlık. Aşıların anne adayları ve bebekleri için bir riski var mı? Bu endişelere bilimsel araştırmalar ne cevap veriyor? Gelin bakalım. Bu konuda elimizdeki en net çalışmalardan biri Tokyo'dan. Burada araştırmacılar 800'den fazla aşılanmış hamile kadını takip etmişler. Sonuç ne mi? Bebeklerde aşıya bağlanabilecek herhangi bir doğumsal anormallik artışı gözlemlememişler. Bu gerçekten de endişeleri gidermek için çok ama çok önemli bir veri. Tabii bu sonuçlar içimizi rahatlatıyor ama bilimin doğasında şöyle bir şey var. Hiçbir zaman tamam, konu kapandı demez, sürekli sorgular, sürekli araştırır. O yüzden evet ilk sonuçlar çok olumlu ama bilim insanları her zaman daha uzun vadeli araştırmalara devam etmeliyiz diye ekler. Çünkü bilim kesin dogmalar bütünü değil, sürekli güncellenen bir bilgi yolculuğudur. Doğurganlık demişken bir de şu adet döngüsü meselesi var. Biliyorsunuz çok konuşuldu. Peki aşı adet düzensizliği yapıyor mu? Evet, yapılan çalışmalar gösteriyor ki bazı kadınlar aşıdan sonra adet döngülerinde kısa süreli, geçici değişiklikler yaşayabiliyor. Ama burada kilit kelimeler kısa süreli ve geçici. Yani bu durumun kalıcı olmadığı ve daha da önemlisi uzun vadede kısırlık gibi bir endişeye yol açmadığı konusunda artık bilim dünyasında bir fikir birliği var. Tamam, şimdiye kadar büyük resme ve en yaygın endişelere baktık.
Şimdi biraz daha detaya inelim ve literatüre girmiş ama bağlantısı o kadar da net olmayan, çok nadir bazı vakalara bakalım. Mesela bakın, Malezya'dan bildirilmiş ilginç bir vaka var. Bir hasta ikinci doz aşısını oluyor, 5 gün sonra sağ kolunda bir ağrı ve güçsüzlük başlıyor. 2 ay sonra da kendisine çok nadir görülen, nörolojik bir durum olan Parsonage-Turner sendromu teşhisi konuyor. Şimdi sadece zamanlamaya bakınca insan acaba aşıyla bir ilgisi var mı diye düşünmeden edemiyor, değil mi? Ama işte tam bu noktada bilimin en temel kuralı devreye giriyor. İki şeyin ard arda olması, birinin diğerine sebep olduğu anlamına gelmez. Yani korelasyon nedensellik demek değildir. Nitekim bu vakayı inceleyen uzmanlar da diyor ki, sorun aşının kendisinden değil de belki de enjeksiyonun yapıldığı yerden, yani uygulama tekniğinden kaynaklanmış olabilir. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir ayrım. Buna benzer başka vakalar da var. Mesela aşıdan sonra ortaya çıkan ve aylarca geçmeyen görüp morarmalar ya da kan damarı iltihabı yani vaskülit gibi tek tük rapor edilmiş durumlar. Bakın, bu vakaların hepsinin ortak bir noktası var. Aşıdan sonra ortaya çıkmış olmaları. Ama bu, bilimsel olarak sebebi aşıdır demek için yeterli değil. Bunlar şimdilik bağlantısı kanıtlanamamış, araştırılmaya devam eden münferit olaylar. Peki tüm bu veriler, bu farklı vakalar, bu endişeler, bütün bunlar bizi son bölüme getiriyor. Bu kadar hızlı gelişen bir süreçte bilim aslında nasıl çalışıyor ve bizler bu süreci nasıl okumalıyız? Çünkü unutmamak lazım, bu süreç sadece bilimsel makalelerle laboratuvarlarda yürümüyor. Aynı zamanda bir de hukuki boyutu var. Avrupa'da aşıdan zarar gördüğünü iddia eden insanlar tarafından açılmış davalar var ve bu davalar devam ediyor. Yani bir yanda bilim kanıt arıyor, diğer yanda hukuk adalet arıyor, ikisi bir arada ilerliyor. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, elimizde ne var? 3 önemli nokta var. 1. Tarihte benzeri görülmemiş, milyarlarca insanı kapsayan dev bir aşılama operasyonu yapıldı ve bunun elbette kendine has riskleri var. 2. Elimizdeki mevcut bilimsel veriler, ciddi yan etkilerin istatistiksel olarak çok nadir olduğunu söylüyor ve 3. Bu süreç bitmiş değil. Bildirilen her vaka, her şüphe hala araştırılıyor, bilim çalışmaya devam ediyor. Ve belki de bütün bu durumu özetleyen en güzel cümle şu: son sözü bilim ve mahkemeler söyleyecek. Yani şu an için her şeyin %100 netleştiğini söyleyemeyiz. Hem bilimsel araştırmalar hem de hukuki süreçler devam ediyor. Bu cümlenin anlamı tam olarak bu. Peki, bilimsel anlayışımız sürekli gelişirken bu belirsizlik ortamında biz ne yapmalıyız? Belki de en iyisi panik ve söylentilere kulak asmak yerine aklımızı ve mantığımızı kullanmak. Sürekli güncellenen bilimsel verileri takip etmek ve dengeli bir bakış açısı korumak. Unutmayalım, bilim bir maratondur, sprint değil. Netlik, zamanla ve daha fazla bilimsel çalışmayla mutlaka gelecektir.